Antalya, Çanakkale, İstanbul, Adana, Gaziantep, birçok yerde birçok kadına zulüm uygulanıyor. Ciddi cinayetler doğrultusunda öldürülüyorlar, saldırıya uğruyorlar, tecavüze uğruyorlar. Yetmiyor, ülkemin her yeri yanıyor. Lütfen biri artık sesimizi duysun. Biz kadınlara uygulanan bu şiddete ve bu cinayetlere artık bir son vermek istiyoruz. Ama biz ne kadar çok eylem yaparsak yapalım, devlet arkamızda olmamış, milletimiz arkamızda olmamış, her gün bir kişiyi daha kaybedeceğiz. Lütfen artık oturmayın, sessiz kalmayın ve asla korkmayın. Biz hepimiz biriz ve birimiz hepimiziz. Lütfen yalvarıyorum. Ülkemdeki bütün yangınlarda ölen hayvanlarımız için, doğamız için, insanlarımız için çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Dilerim tez zamanda hepsi biter. İnşallah yeni bir güne uyanırız yarın sabah itibariyle. Benim memleketim Antalya'da, Manavgat'ta 7-8 gün oldu. Halen daha sönmedi. Dışarıdan aldığımız uçaklar ve yardımlar vasıtasıyla biraz daha hızlandık. Ama maalesef halen daha her şey aynı devam ediyor. Yetmedi, üstüne Antalya'daki bu kardeşimizin ölüm haberini aldık. Hem de korkunç ciddi bir cinayetle. Olacak iş değil arkadaşlar. Gerçekten olacak iş değil. Artık birinin buna dur demesi lazım. Ve biz eğer sessiz kalmayıp konuşmaya devam edersek, bağırırsak, artık bağırmamız gerekiyor, haykırmamız gerekiyor çünkü. Bunun üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Hani bir çocuk dünyaya gelir, annesinin babasının vasıtasıyla 18 yaşına kadar yetişir, büyür, okur ya. İşte biz kadınlar da öyleyiz. Ama 18'inden sonra yalnız kalıyorsun. Yalnız kaldığın için kendi ayaklarının üzerinde dimdik durmalısın. Tacize de uğrasan susmamalısın. Şiddete de uğrasan susmamalısın. Ve eğer yalnız olduğunu düşünüyorsan asla yalnız değilsin, bunu bilmelisin. Tamam, aynı hanede yaşamıyor olabiliriz senle kadın. Biz çoğuz, biz anayız. Boşuna denmemiş cennet anaların ayakları altındadır diye. Sizleri de dünyaya getiren anneler, erkekler lütfen. Lütfen artık ekonomik sıkıntılarınızı, art niyetlerinizi, namussuzluklarınızı kadınlar üzerinde kullanmayın. Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Elbet üstesinden geleceğiz. Ama en önemlisi psikolojilerimizi iyi tutmamız. Psikolojilerimizi iyi tutabilmemiz için de güne güzel haberlerle uyanabilmemiz lazım. Bir şeyleri yaratmak çok önemlidir. Tüketmek çok kolaydır. İnsanoğlu tükeniyor artık. Kendimizi tüketmemek için artık birazcık da olsa insan olmayı bilmemiz lazım. Birazcık da olsa insan olmayı bilmemiz lazım. Sinem Yurdanur, Uludağ Üniversitesi Elektrik Bölümü 2. sınıf öğrencisiydim. 2010 yılı Temmuz ayında katledildim. Cinayetim 2013 yılında ortaya çıktı. Emrah Kaya'nın ilgisine cevap vermediğim için Emrah Kaya tarafından boğularak öldürüldüm. Erdal Güneş ve Fırat Alimhan tarafından battaniyeye saklanan cesedim İnegöl, Çayyakan Köyü, Boğazova mevkiinde bir uçurumun kenarında 3 yıl sonra bulundu. 3 yıl boyunca ölü bedenime annemin dokunmasını bekledim. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Özgecan Aslan. 20 yaşındaydım. 11 Şubat 2015'te Mersin'in Tarsus ilçesinde geç kaldığım evimi 100 TL karşılığında yetiştireceğine inandığım Supiye Altındöken tarafından katledildim. Bıçaklandım, bileklerim kesildi. Yakılan bedenim Cinderesine atıldı. Ailemi ve arkadaşlarımı çok seviyordum. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Müberra Kuzdan. Eşim uzman çavuş Gökhan Kuzdan tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde henüz 24 yaşındayken çocuklarımın gözü önünde arabada ateşli silah ile katledildim. Organlarım 5 hastaya umut oldu. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Ben Gülay Şimşek. 27 yaşında bir çocuk annesiydim. Özkan Onay benim saplantılı aşığımdı. Beni sürekli tehdit ettiği için şikayetçi olmuştum.
İnfazı olduğundan dolayı bana, kızıma ve aileme zarar vermeyeceğine dair söz alıp, hatta bu sözü delil niteliğinde videoya çekip şikayetimi geri almıştım. Fakat 13 gün sonra Kayseri'de sokak ortasında 4 kurşunla öldürüldüm. Kızım öksüz kaldı, ben ise katledilen onlarca kadından biri oldum. Ölmek istemiyordum ama ben de öldürüldüm. Erkekler tarafından katledildiğini öğrenerek başladık. Bugün de diyoruz ama buna alışıyor muyuz? Hayır, alışmıyoruz. Bunu normalleştirmeye çalışanlara karşı mücadelemiz her gün büyüyerek devam ediyor. Burada karşımda duran toplam bunun en büyük örneği. Öfkeliyiz. Öfkeliyiz çünkü memleket yanarken sorumlular sorumluluklarını başkalarına yıkmaya çalışıyorlar. İktidardakiler ırkçı söylemleriyle kışkırtarak Kürt bir ailenin ölümüne sebep oldular. Öfkeliyiz çünkü kadınlar katlediliyor. Öfkeliyiz. Yetkililer hafta sonunun geçmesini bekliyorlar bir telefon sinyaline bakmak için. Biz oyun mu oynuyoruz arkadaşlar? Oyun mu oynuyoruz? Burada asıl mesele bizim hayatımız. Bugün pazartesi oldu. Pazartesi günü baktığımız sinyal sonucunda gördük ki bir mücadele arkadaşımız daha aramızdan ayrılmış. Haftalar önce İstanbul Sözleşmesi için burada toplandık. Haftalarca eylemlere, sokakta olmaya devam ettik. Telefon sinyalini değil, Adra'nın cansız bedenini buldular. Cansız bedenini. Çok benzer. Yine bir kadın kardeşimiz öldürüldü ve vücudunu ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bizler biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayanlar, İstanbul Sözleşmesi'ni tek gecede fethedenler katilleri cesaret veriyor. Ve bu katiller sırtlarını sıvazlayan yetkililerden alıyor bu gücü. Ve bir kadının bedenini, yaşamını, ismini, her şeyi ortadan kaldırmayı düşünüyorlar ve bunu yapacaklarına, yapabileceklerine inanıyorlar. Onlara bu inancı verenlere karşı biz mücadele ediyoruz. Ve biz nasıl ki onlara karşı kazanımlarımızı elde ettiysek, var ettiysek, biz elbette ki İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz. Başka asla olmayacak. Başka asla olmayacak. Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula. Bugün, geçen hafta Perşembe gününden beri kayıp olan ve bugün canice öldürüldüğü anlaşılan Azra Gülendam için burada toplandık. Azra'nın cinsel saldırıya uğradığı ve işkenceyle öldürüldüğünü öğrendik. Azra'nın kayıp ihbarı verildiğinde yetkililer, telefon sinyaline ancak pazartesi günü bakabiliriz demişler. Azra'nın öldürüldüğü haberini aldığımız bugün, yani pazartesi günü Azra artık aramızda değil. Bugün Azra'nın öldürülmesi üzerine eylemimizi planlarken, cumartesi gününden beri kayıp olan Emine Gökkız'ın cansız bedeni bulundu. Aynı gün 2 kayıp kadının ölüm haberini aldık. Kadınları koruması gerekenler nerede? Ormanlar yanıyor, kadınlar öldürülüyor. Günlerdir binlerce ağaç, yüzlerce hayvan, onlarca insan yanarak can verdiler. Evet arkadaşlar, daha ne kadar bekleyeceğiz? Gerçekten daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu böyle olmamalı. Buna bir son demenin artık vakti geldi.